Coğrafyada doğmanın getirdiği bir şey. Ya bunu hep söylüyorum. Kadın olarak doğunca biz Türkiye'de direkt suçlu olarak doğuyoruz. Bugünkü düşüncemle dönüp baktığımda o kadar fazla hata görüyorum ki büyümemde. Şöyle otur, şunu yap, bunu yap. Hepimiz yaşadık bunları. Tekrar etmeye gerek yok. Acaba kendi haline bırakılsaydım nasıl biri olurdum? 2009'dan beri hani bir fiil yazıyorum, yayınlıyorum vesaire. O zamandan beri bu seneye kadar neredeyse işte 10 senedir yaşadığım şeyler, ben o yazıyla yüzleştim. Attım. O da yazdıklarım, daha yazamadıklarım var. Kimseye söyleyemediklerim var yani. Öfkeliydim, kırgındım, ne yapacağımı bilmiyordum, kimseye söyleyemiyordum. Zaten bazılarının çoğunun taciz olduğunu seneler sonra anladım. Takip edip keşke burada da olsa dediğim işte Me Too hareketini Türkiye'de de başlatalım arzum. Sosyal medyada sıkça paylaşıyordum. O sırada işte K24'ten bir dosya teklifi geldi. Me Too yazısı için. Ve ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak yazdım o yazıyı. Tamamen kendi deneyimlerim ve hepsi de değil yani, örnekleme olarak seçtim. Yani çok daha fazla şey var aslında. Yazıyı yazdıktan sonra müthiş bir destek geldi. Herkes işte itiraf etmek istiyor, anlatmak istiyor. Çok uzun bir süre telefonum hakikaten susmadı yani. Şimdi bu bireyselde böyle gerçekleşiyor. Ama dışarı baktığımızda yazıdan irite olup benimle sosyal medya üzerinden dalga geçen, linç eden ya da nasıl diyeyim, sessiz kalan, sessiz kalmak da sükût suikastı da ayrı bir şey. Çok fazla insan oldu. Özellikle erkekler yazıyla dalga geçtiler. Ki hani biz bu yazıda isim vermemiştik, isim veremedik. Çünkü şu anda bir örgütlü bir yapı olmadığı için isim verdiğimiz zaman onun arkasında kimse durmuyor. Ve sadece hukuki süreçlerle bireysel olarak baş etmen gerekiyor. Ben bunu yapacak kadar kendimi güvende hissetmedim açıkçası. Ama yapılabilir yani. Şu anda daha güvenli hissediyorum. Yani şu anda yapabilirim. Çünkü hakikaten yazının başında söylediğim gibi yalnız kalacağımı biliyordum. Kaldım da. Me Too'yu başlatmak için cesaret veren insanlar arkamı döndüğümde öngördüğüm gibi yok. Yani hayat devam ediyor. Olduğu gibi. O yazıyı ben hiç yazmasaydım da aynıydı. Şimdi yine aynı. Ama şöyle bir şey var. Yani bu yazıdan sonra ben gerçekten 911 gibi oldum açıkçası. Bir yandan güzel bir şey, tamam, ama bu benim tek başıma sırtlanabileceğim bir şey değil ve o kadar fazla ve o kadar trajik hikayeler var ki ben kaldıramıyorum yani. Gerçekten hasta oldum artık. Kaldıramıyorum ve kaldıramayacağım ve sürekli aklımda Dicle Kovacıoğlu'nun intihar notu geliyor yani. Çok acı var, dayanamıyorum. Hakikaten inanılmaz şeyler var. Bir, ailesinden çekiniyor. Çünkü çoğu evli oluyor. Kocası, çocukları oluyor. İstemiyor onları böyle bir şeyle karşı karşıya getirmek. İki, eğer bir yayın evinde, bir dergide vesaire edebiyatın, yayıncılık sektöründe bir pozisyonu varsa onu kaybetmekten korkuyor. Arkadaş çevresini kaybetmekten korkuyor. Linç yemekten korkuyor. Sükût suikastine uğramaktan korkuyor. Hukuki süreçlerden korkuyor. Yani korkuyor. Tüm bunları konuşuyoruz da bir de erkeklik diye bir şey var bu ülkede. Yani bu konuyu ben çok yeni çalışmaya başladım. Çok emin konuşamayacağım ama erkek olmak da çok zor. Özellikle hani Türkiye'nin doğusunda yaşayan bir erkek olmak inanılmaz zor bu ülkede. Sadece bunu doğuyla falan da sınırlandıramayız aslında. Bu çok genel de bir şey. Ama Türkiye'deki erkekler kendilerini çok geliştiremiyorlar. Maalesef. Yani erkeklik, hani kadınlık deneyimi gibi bir erkeklik deneyiminin yaşanamadığını görüyoruz yani.
O kadar belirli cinsel kodlar var ki ve toplumsal kodlar var ki. Zamana ihtiyacımız var. Çok da kendi üstümüze gitmeyelim bence. Gerçekten zamana ihtiyacımız var. Çünkü erkekler yüzyıllar önce brotherhood, kardeşlik. Onlar yani yüzyıllar önce en ufak toplumlarda bile öyle o şekilde bir örgütlenme yaşadılar. Sonraki krallık ve işte saltanat yapılarıyla da bu hep perçinlendi. Kadın hep arkadaydı. Ya da iş karıştıran şeytandı yani. O yüzden çok bence kendi üstümüze gitmeyelim. Biz de yapacağız. Olacak yani. En dipte şunu görüyorum hep. İnsan olmakla bir derdim var. İnsan olmak, yıkıcı olmak, yok edici olmakla bir derdim var. Yani kadın erkeği geçtim. İnsansız her şey o kadar yolunda ki. Ve yani umarım insanlık bir gün yok olur. Bunu kes. Kadın yazar olarak nitelendirilmek beni çok rahatsız etmiyor. Beni rahatsız etmiyor. Ettiği zamanlar çok oldu. Ara ara da edebilir. Tutarsan tutarlıyım. Tutmazsan tutarsızım.